Herkese selam. Bugün Lizbon'a çok yakın bir noktada, Lizbon'dan ulaşımı çok kolay olan ama Lizbon'dan çıktıktan sonra gerçekten farkı hissedebileceğiniz nefis bir tatil beldesine, Kaşkayış'a geldik. Şimdi hep birlikte şöyle bir şehirde bir tur atalım. En azından aklımızda bir fikir oluşsun. Çok fazla detayına girmeden Kaşkayış'ı gezelim. Gezimize başlamadan önce ne yapıyoruz? Eğer hala bugüne kadar olmadıysak, ki şu anda bu çok ayıp bir şey olur bana karşı en azından, abone oluyoruz kanala. Hemen videoyu burada durdurup bir beğen tuşuna basıyoruz ki daha fazla kişiye ulaşalım ve eğer birkaç kelamda hemen altına yorum yapıyorsak değmeyin keyfimize. Çünkü böyle yaparsak çok daha fazla kişiye ulaşma şansını yakalayıp çok daha büyük bir aile olma şansını yakalayıp birlikte dünyaları gezmeye devam ederiz. Ben Erkut Özen, Kaşkayış'ı geziyoruz. Kaşkayış Marina'da harika bir ortam var. Tabii ki ortam sadece teknelerle ilintili değil, dünyanın her tarafındaki marinalarda olduğu gibi nefis mekanlar, iyi bir alışveriş merkezi, keyifli kafeler ve restoranlarla dolu bir ortam var. Tabii ki her marinada olduğu gibi martılar da eksik olmuyor. Şunlar çok güzel. Genelde göl için yapılmış nefis gezi botları ama Kaşkayış'ta da değişik ortamlar için, hatta ben çok özel bir bekarlığa veda sanıyorum. Kıpkırmızı giyinmiş arkadaşlarıyla birlikte bir gelin hemen o botlardan bir tanesinde eğlence yapıyordu. Çok keyifli gözüküyordu. Bir an orada olmak istedim yani. Nefis bir ortamda, harika görüntülerle Kaşkayış, Portekiz'in Lizbon tarafında, Lizbon şehrine en yakın tatil yerlerinden bir tanesi. Hatta en önemlisi diyebiliriz. Çünkü keyifli, keyif alabileceğiniz, dilerseniz yalnız, dilerseniz arkadaşlarınızla, dilerseniz de ailenizle, çocuklarınızla gelebileceğiniz nefis bir yer. Çok güzel bir ortam var gerçekten. Ben herkesin benzettiği gibi Bodrum'a benzetiyorum ama Bodrum'dan daha çok ailelerle birlikte, çoluk çocukla birlikte gelinebilecek çok daha keyifli bir yer. İpin ucu çok kaçmamış durumda. Tabii ki turistik ve turistik olmasının yanında Lizbon şehrine çok yakın olduğu için de herkesin çok kolay ulaşabildiği bir yer. Yani şöyle düşünün, Bodrum İstanbul'a mesela 30-40 kilometre ötede ve trenle ulaşılabiliyor. Öyle bir yer. O yüzden de Lizbon'a gelenler Kaşkayış'a mutlaka uğruyorlar. Geliş için birçok imkan var tabii. Bunlardan bir tanesi, en önemlisi, en kolayı tren. Lizbon'dan trenle buraya ulaşabiliyorsunuz. Çok da ucuz. Kart ücreti hariç 2,5-2,40 gibi bir fiyatı var sanıyorum. 0,50 sentte kart ücreti alınıyor. Trenle gelebiliyorsunuz. Onun dışında otobüsler var. Otobüslerin dışında turla geliyorsanız Kaşkayış'a, zaten Lizbon turlarında en azından mutlaka uğruyorsunuz. Hatta sadece Lizbon yapıyorsanız ve bu tur ekstra ise buraya mutlaka bu ekstra tura katılın. En azından benim katıldığım turlarda içerisinde yer alıyor ama ekstra olarak düzenlenen turlar da var ve bölge gerçekten görülmesi gereken bir yer. Burası da daha büyük yatların olduğu yer. Siz o tarafa doğru bakarken ben birkaç kelime etmeye daha devam edeyim. Nefis bir marina. Zaten marinalar her zaman bana nefis geliyor. Herhalde içindeki teknelerin belki ileride benim olabilmesi hayaliyle. Ne demiştik? Hani Filipinler'de de bir video çekmiştik. Erkut'un teknesi olsun diye. Burada ideal tekneler görüyorum bana ait olabilecek. Bu konuda yardımlarınızı, evrene göndereceğimiz enerjilerimizi bekliyorum.
Evet, bir kale var gördüğünüz gibi. Sonuçta okyanus sahilindeyiz ve burası çok fazla esen bir yer. Hemen burun olmasından dolayı da böyle. Portekiz'in Lizbon yakınlarındaki açık denize. Yani bundan sonrası böyle tamamen açılarak bambaşka rotalara, kaşiflerin zamanında izlediği rotalara, kıtalara gidebileceğimiz yollar işte buralardan başlıyor. Ve oralardan da gelirseniz buralara ulaşıyorsunuz. Bu yüzden de yine denizden korunaklı bir yerler yapılmış. Neden böylesine önem verilmiş Kaşkay'sa? En önemlilerinden bir tanesi burası barış dönemleri başladıktan sonra, yani 1900'lerin ikinci yarısından sonra, barış dönemleri başladıktan sonra turistler tarafından keşfedilen bir yer değil. Burası sürekli olarak ta tarihin ilk dönemlerinden itibaren ciddi anlamda insanların çok fazla ilgi gösterdiği bir yer olmuş. Kimlerin? Tabii ki soyluların, kraliyet ailelerinin vesaire. Yani Kaşkayıs daha sonra oluşan bir tatil yeri değil. Hani burada hiçbir zaman şunu söyleyemiyorsunuz. Ya Kaşkayıs'ta çok bozuldu. Çok fazla dışarıdan gelen oldu. Eskiden ne güzel bir balıkçı köyüydü. Evet, balıkçı köyüydü. Balıkçılık yapılıyordu. Hala yapanlar var. Ama onun yanında çok uzun dönemden beri burada soylular, özellikle Portekiz kralının yazlık sarayının da olduğu biliniyor ve bundan dolayı da işte Kaşkayıs eskiden beri bir tatil yeri olma konusunda dünyanın en önemli noktalarından biri. Kalemizde yine denizi o dönem çok daha iyi kontrol eden bir noktada olmasına rağmen şimdi marinaya ev sahipliği yapıyor gibi gözüküyor. Hemen bunun etrafından da şehrin yeni merkezine, daha doğrusu eski merkezi ama kaleden sonraki yeni merkezine doğru devam ediliyor. Marina gezimiz devam ederken buradan da yukarıya yola çıkılıp merkeze doğru gidiliyor. Şimdi oradan çıkalım ve devam edelim. Böyle güzel mekanlar var. Kenarda, kıyıda, köşede, her yerde. Kulüp Naval de Kaşkayış, Naval Denizcilik Kulübü. Deniz atı sembolü, logosu. Burası da onların teknelerinin olduğu yer. Çekek yerleri, yarış takımları vesaireler var burada. Buranın kulübü, denizcilik kulübü, spor kulübü, yelken kulübü diyelim. Bizim de döneminde çok fazla yelken kulübüyle haşır neşir olduğumuz yıllardan kalma birçok hatıramız olduğunu düşünerek buralara daha bir insan böyle hasretle, biraz da hüzünle bakıyor benim gibi. Ben de yelkenle uğraşmış biri olarak, yelken yarışlarına girmiş biri olarak, böylesi denizcilik konularında ilerlemiş ülkelerde hastayım. Öyle bakıldığında gerçekten İstanbul bir dönem inanılmaz şekilde denizcilik kulüplerine, yelken kulüplerine ev sahipliği yapmış. Ki hala olan ama birçoğu artık sosyal şehir kulübüne dönen, işte Marmara Yelken Kulübü, İstanbul Yelken Kulübü, Adalar Sporları Kulübü vesaire gibi, Galatasaray, Fenerbahçe'yi falan geçiyorum. Onlar zaten büyükler. Onun yanında küçük Pendik'te, Tuzla'da Küçük Yalı Yelken Kulübü, keza ben sporcularından biriydim. Babam da kulübün sayılı kurucuları arasında, 6 tane kurucuları arasındaydı. Şimdi sadece futbolla ilgilenen Küçük Yalı Yelken Spor isimli bir kulübe dönüştü. Hala devam ediyor mu çok da emin değilim. Ama İstanbul özellikle sahil yolları yapılmadan önce, yani Bedrettin Dalan döneminden önce bu yelken kulüplerine ev sahipliği yapıp sahillerde de bir dolu yarışı sahillerden seyretme fırsatı olan, plajlarında güneşlenilen, denize girilen nefis bir yerdi. Hala giriliyor falan gibi bakmayın. Eskiyi, en azından yaşı kemale ermiş olanlar bilirler. Bazen şehirlerin büyümesi çok da güzel olmuyor. İstanbul'un büyümesi engellenemezdi belki ama İstanbul'un İstanbul gibi kalmasına
sahip çıkılmasına engel bir şey yoktu aslında. Onu biraz da biz kendimiz istedik. O hale gelmesini, hadi bir evim olsun, hadi bir dükkanım olsun, hadi şu arsamı satalım da daire alayım falan hırsı bizi maalesef bu duruma getirdi. Sonra da İstanbul ne bozuldu, işte burası eskiden şöyleydi böyleydi diye kendi kendimizin yaptığı bir şeyi üstlere, bizi yönetenlere, yönetmiş olanları atıp duruyoruz. Denizcilikle ilgili tarihi birçok kişi, anıt vesaire şeklinde burada anılıyor. Yine Kaşkaş'ta Carlos I, yani 1. Carlos başta olmak üzere birçok yönetici kraliyet ailesi soylusu burada yine denizcilik özellikleriyle de yer alıyorlar. İşte optimistler, bakın bunlar benim yelkene başladığım ilk tekneler. Şimdi bazıları çok fazla değişti. Bakın laserlar var, optimistler var. Birçok tekne, yarış tekneleri burada bakım halinde. Çekik yerleri de muhteşem. Nefis bir organizasyon var. Biz öylesine zor şartlarda yapıyorduk ki bu işi. Bir gün inşallah 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin vatandaşı olarak bunlara kavuşabiliriz biz de. Tabii bunlara kavuşmak sadece yelken sporu yapmanın pahalı bir spor olarak falan anılmasıyla birlikte biliyorsunuz belli bir kesimin sadece yapabildiği spor haline ve daha sonrasında da boş vakitlerinde işte pandemiden sonra nasıl karavancılık arttıysa bir arada denizcilik, yelkencilik vesaire bu şekilde arttı. Ama o gezi teknelerinden bahsetmediğimi anlamışsınızdır ama onlar da olsun. Yani deniz hakkında her şey olsun. Bir dönem burada bir dolu soylu gelip yazlık saraylarını yapmışlar. Yazlık sarayı olarak kullanmışlar. Hemen kalenin içinde bir palas olmasına rağmen hemen dışında da yine şurada Gimareş kontunun, Gimareş soylusunun, Gimareş kontunun hemen evi bulunuyor. Şatosu diyelim o dönem için. Şimdi de müze olarak anılıyor. La primera vez se ha chocado contra. Buradan gözüken birkaç tane plaj var. Bakın burası ve hemen ilerisi. Diğer taraf Kraliçe plajı olarak anılıyor ama burası da yine harika bir plaj. Tabii ki Kraliçe plajı olarak, işte Kleopatra plajı olarak anılan yerlerden daha önemli hatırası burada soylular konakladığı için, yazlık konutları olduğu için onların denize girdikleri yerlere de o isimler verilmiş. Bu plajlar ücretsiz bu arada. Gelip havlunuzu alıp buralarda denize girebiliyorsunuz. Tek bir detay var. Öyle soyunma kabini vesaire plaj şeklinde size verilen bir hizmet yok. Ama kumsal, nefis bir deniz. Mendireklerin ve doğal koyun koruduğu, bakın doğal bir liman olmuş burası. Tekneler de çekilmiş. Ve insanlar da akşam üzeri keyfini yapmaya devam ediyor Kaşkaş'ta. Yok, kesinlikle güzel bir şehir. Güzel anılar bırakabileceğimiz bir şehir. Ve daha fazlasıyla da çok keyif alacağınız bir yer. Şimdi 1800'lere kadar burası farklı şekilde anılsa da 1800'lerden sonra ciddi anlamda bir soylu tatil beldesi olmuş. Ama Avrupa soylularının hepsi için, aynı zamanda sürgüne gönderilen işte Savoy Hanedanı, Bourbon Hanedanı vesaire hepsi yine burada bir konut almışlar. Hizmetlileriyle birlikte, kendi çevresiyle birlikte buralara gelmişler. Kendi haremleriyle birlikte diyelim. Ve burada geçirmişler kalan dönemlerini. Birçok yazar vesaire yine burada çok zaman geçirmiş. Birçok ünlü romanın bazı bölümleri burada kaleme alınmış. Ve burası ilham veren bir yer olarak da çok ilgi çeken bir nokta. Bakın denize girmeye insanlar devam ediyor. Çünkü güneş hala tepede. Saatlerimiz her ne kadar artık 8'e doğru gelmek üzere olsa da bu aylarda, yaz aylarında
bu bölgede, bu coğrafyada hayat devam ediyor. Riberia plajı gördüğünüz gibi. Ve bunlar Riberia plajı önünde dondurmalarını yiyen, çekirdeklerini çıtlatan teyzeler. Nefis, her şehirde olduğu gibi nefis meydanlar var. O meydanlardan bir tanesi hemen deniz kıyısını süslüyor. Ünlü Otel Baia da hemen burada. Ünlü diyorum, en eski otellerinden bir tanesi. Birkaç kez onarıma girse de en eski otellerinden biri olarak anılıyor. Hemen Müze de Villa yan tarafımızda. Burada birkaç tane müze var. Keza bu konutlar, saraylar da yine müze haline çevrilmiş. Şimdi çok keyifli sokaklarından girelim. En azından onları göstererek geçelim. Çarşısı böyle birçok Ege kasabasına, eski haline diyelim, benziyor. Ve yönetim yeriyle, belediye binasıyla, müze haline çevrilen yerleriyle müthiş bir ortam sağlamış. Gece de çok güzel oluyor Kaşkayış. Özellikle ışıklandırıldıktan sonra, ışıklar yandıktan sonra nefis bir eğlence yerine dönüyor. Sakin, huzurlu. Bir şeyler yiyebileceğiniz, bir şeyler içebileceğiniz nefis adresler var. Bunlardan bazılarını belki bahsederim, belki bir dahaki gelişte deneriz. Ya da başka bir videoda başka bir şekilde anlatırız. Ama şimdi içerisini bir görelim. Böyle hediyelik eşyacılar, her şehirde görebileceğiniz kafeler, restoranlar, fiyatların hepsi her yerde olduğu gibi kapıda yazıyor. Ve bunun çok önemli bir şey olduğunu bizde de uygulanmaya başladıktan sonra hissetmeye başladık sanırım. Bizde sadece benim bu konudan şikayetçi olduğum tek konu orada bakarken 50 kişinin sürekli bir şeyler konuşarak bakmamı engellemesi. Burada dilediğiniz kadar bakabiliyorsunuz. Avrupa ülkelerinin çoğunda kimse sizi bir şeyle zorlamıyor. İçeriden seslenmiyorlar. Sadece yakında duruyorlar bir şey sormak istersiniz diye. Onun dışında işte böyle keyifli, herkes akşam yemeğine oturmuş artık. Çok güzel sokakları var. Böyle hareketli, alışveriş yerlerinin de olduğu, kafelerin de olduğu. Akşam artık insanlar plaj kıyafetlerini çıkartıp 2 kadeh bir şey içip keyiflenmeye gelmişler. Belki biraz sonra ben de aynılarını yaparım. Tabii ki birçok şehre göre turistik olmasından dolayı fiyatlar bir tık pahalı gibi gözüküyor ama çok leziz, çok iyi restoranlar var. Çok iyi şekilde yapıyorlar yemekleri. Bir de benim dikkatimi çeken fiyatsal kısmına girmezsek ki böyle bir ortamda biz bunu Türkiye'de yesek, bunları Türkiye'de yesek, aynı yemekleri Türkiye'de yesek yine ben size söyleyeyim burası hiç de pahalı falan kalmıyor. Bizde çok daha fazla ödüyorsunuz. Hani bizle karşılaştırmak istemiyorum. Biz dünyanın en elit ülkesi olduğumuz için, en pahalı ülkelerinden biri olduğumuz için burada sadece diğer bölgelerle karşılaştırdığımda pahalı gibi gözüküyor ama menüler çok lezzetli, çok özenilmiş ve onun yanında iyi malzeme kullanılıyor tabii ama bir de bol kepçeler. Yani birçok restoranda geçerken tabakları vesaireyi de gördüğünüzde, kendiniz bir şeyler söylediğinizde ne kadar fazla geldiğini de görüyorsunuz. Tabii ki istisnalar vardır ama genel anlamda oldukça doyurucu yediğiniz ürünler. Ben genelde böyle menü şeklinde verilen şeyleri sevmiyorum. Kendim sipariş etmeyi à la carte tarzı daha fazla tercih ediyorum. Menü şeklinde işte şu veya bu, onun yanında şu veya bu, işte tatlı, bir drink, bir içecek vesaire şeklindeki menüler bana
çok cazip gelmiyor. Onun dışındaki diğer bütün çeşitler, menüler bana çok daha lezzetli geliyor. Etrafa bakmaya devam edelim. Gün boyu bu kafeler vesaire hepsi açık. Bakın fiyat böyle inceleniyor. Dışarıdan buyurun gelin vesaire diyen yok. Canlı müzik başlayan yerler var. Sokakların hepsine artık sandalye atılmış. Gündüz çoğunda hediyelik eşya vesaire satılıyor. Birçok konaklama yeri de buralarda var. Bizdeki tatil yerlerinin aksine Kaşkayış çok büyük bir şehir aslında. Yukarıya doğru ve çevreye doğru yayılmış bir şehir. Birçok villa vesaire ile örtülü sokakları var. Ama onun yanında bu bölge daha turistik ve yine Portekizliler de çok fazla tercih etti. Özellikle hafta sonu denize girmek için geldikleri bir tatil yeri. Henüz daha Portekiz'de yeter artık turist gelmesin demiyorlar. En azından şu güne kadar, belki bundan sonra derler ama özellikle İtalya'daki o boğucu turist akını, hele artık Türk turistler de öyle. Gerçekten İtalya'da gezerken insanı rahatsız edici bir aşamaya da getirmiş durumda. Portekiz'e geldiğinizde birçok yerde yiyebileceğiniz en iyi şey deniz ürünleri. Bakmayın öyle diğer ünlü yemekler, tatlılar vesaire gibi şeylerden çok bahsediliyor. Tabii ki görüntüleri güzel. Onlardan ben de bahsedeceğim size ama deniz ürünlerini Akdeniz'de yiyebileceğiniz en iyi adreslerden bir tanesi Portekiz sahilleri. Birçok gelişmiş dükkan, yani nedir bunlar? İşte AVM'ler, tren istasyonları, tren garları vesaire de hemen buranın arkasında yer alıyor. Yani buradaki tarihi merkezi bozmamışlar. Onun arkasındaki sokakta da hem buradan Lizbon'a vesaireye ulaşım sağlayan tren, otobüs vesaire gibi duraklar yapılmış. Hem alışveriş merkezleri, şehrin diğer önemli alanları yapılmış. İşte Starbucks'tan tutun, işte McDonald's'a, Burger King'e kadar ünlü fast food zincirleri falan yine bu bölgeye, yani dış mahalleye doğru gelmiş ve bu yaya yolunu, trafiğe kapalı alanı onlar işgal etmemişler. Temiz bir şehir. Yine Portekiz'in her yerindeki gibi bu Arnavut kaldırımı diyebileceğimiz mozaik tarzı oluşturulmuş işlemeli motifli kaldırımlardan yürümenin de keyfi bir başka. Çok rüzgar var. Okyanusa açık burası. Sıcak günlerde bile, 40 derece olduğu günlerde bile belirli yerleri ciddi anlamda esiyor. Yaz aylarının bence en güzel yaşandığı yerlerden bir tanesi. Hani gündüz güneşlendiniz, nemi aldınız, yandınız, vücudunuz artık susadı, kurudu ve bir gölgenin altına geçtiğinizde esiyor. Buralar esiyor gerçekten ve bunun yanında da akşam vakti geldiğinizde duşunuzu alıp sokağa çıktığınızda nemin üzerinize çökmediği nefis noktalar buralar. 100 Montaditos'tan bahsetmiştim. Montaditos'tan bahsetmiştim İspanya'dayken. Burada da var. Benim keyifli, ucuz mekanlarımdan bir tanesi. Bir yine uğrayacağım herhalde serinlemek amaçlı. Eğer Lizbon'dan trenle geliyorsanız bakın hemen karşıdaki yerde tren istasyonu. Trenle ilgili detayları da bulursam yine videonun altına yazacağım. Biz bugün Kaşkayış'taydık. Lizbon'dan gelinebilecek en güzel yerlerden bir tanesi. Hem deniz tatili yapabileceğiniz hem de Bodrum gibi, Ayvalık, Cunda Adası gibi sokaklarında keyifle turlayabileceğiniz noktalardan bir tanesi. Bu güzel yeri birlikte turlamaya çalıştık. Küçük bir yürüyüş turu olsun istedim. Buralara kadar gelmişken en azından kanalda böylesi güzel bir yeri anlatan bir videoda olsun istedim. Siz bu arada ne yapıyorsunuz? Eğer kanala abone olmadıysanız abone oluyorsunuz ki bu çok ayıp. Bu saate kadar abone olmamanız anlamında söylüyorum bunu. Muhtemelen bunu izleyenler arasında abone olmayan yoktur, değil mi? Neyse. Onun dışında birkaç kelam yorum yapıyorsunuz ve şu anda bu videoyu hemen beğeniyorsunuz ki biz daha çok kişiye ulaşalım ve kocaman bir aile olarak birlikte dünyaları gezmeye devam edelim. Ben Erkut Özen. Kaşkayış'taydık.